Merhaba. Welcome. Hi. Hi. How are you? I'm great. I'm almost awake. Evet Habibeciğim, seninle birlikte. Jean, hoş geldin. Seni görmek çok güzel. Nasılsın? Welcome, Jean. It's nice to see you. How are you? I'm wonderful. Thank you. Harikayım. Teşekkürler. Bizi kırmadan geldin. Çok teşekkür ediyorum aynı zamanda. Thank you for accepting our invitation. Oh, my pleasure. Benim için bir zevk. Şimdi bazı arkadaşlarımızın soruları var. Kendisi bize bir grup seansı yapacağını da rica etmiştik. O da kabul etmişti. Önce seans mı yapmak ister, sorularımızla mı başlayalım? Okay. Sen kendisine sor istersen. Right, Jean, thank you again for accepting or agreeing to do a group session for us. And we would like to have another question and answer session. How would you like to start? With questions or with group session? Let's do the questions first and then let's close with the group session. Okay, awesome, great. Önce soruları, sonrasında grup seansını yapalım. Tamam. Şimdi en çok merak edilen bu kanallık kendisine nasıl geldi? Katılımcıların en çok merak ettiği bu. Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Okay. Jean, most of the people have been asking to Sevgi here about the channeling, and they are wondering how this started, and they want to hear your story. Oh, cool. What does channeling actually mean? So channeling is any time that you're receiving information from spirit. Okay. Ruhtan herhangi bir zamanda bilgi aldığınız herhangi bir şekil aslında kanallıktır. And for me, this happened with a very abrupt enlightenment experience in 2002. Benim için 2002'de çok ani bir şekilde bir aydınlanma yaşayarak meydana geldi. I was, my occupation was sales. I sold computers for 30 years. Okay, 30 yıldır bilgisayar satıyordum. Satışta çalışıyordum aslında. Kurumsal bir şekilde çalışıyordu Jean. And I didn't know anything about channeling. Ben böyle kanallık nedir hiçbir şey bilmiyordum. And one evening I was driving and I heard a voice in my car, a man's voice. Hı. Bir gün araba kullanırken sabah bir anda kulağımda bir ses duydum. Bir erkek sesiydi. And this voice told me that I was done with everything that I had been doing up to that point in my life. Okay. O zamana kadar yaşadığım, yaptığım şeylerle aslında artık bir şeyimin, görevimin bittiğini söyledi. Güzel bir konu da. İkinci eğitim. Who is this? Sorry, Jean. Okay. O zamana kadar yaptığım şeylerle aslında işimin bittiğini bana söyledi. Please continue. Okay, and so I started arguing with the man. Adamla tartışmaya başladım. I said, whoa, don't take away my job unless you've got something better for me. Yani benim için daha iyi bir şeyin yoksa lütfen işimi elimden alma dedim diyor. And it was silence. Ve sessizlik çöktü. But that's how it began. Ve bu şekilde başladı. I had never heard voices before. Öncesinde hiç sesler duymazdım. İlk defa olmuştu. And I didn't have the presence of mind to ask, hello, who's talking to me? Ve şunu diyecek bir zihniyette de değildim o anda. Kimdir benimle konuşan, ne istiyorsun gibi bir şey sormayı akıl edemedim o zaman diyor. And it was almost 2 years before I actually found out that it was Archangel Michael. Ve üzerinden 2 yıl geçtiğinde ancak fark ettim ki bu işte baş melek Mikail'di benimle konuşan. But you know, all of us are channels. Hepimiz aslında kanalız. It's just that more often than not, we think it's our imagination or that we're going crazy. Okay, çoğu zaman diyor ki biz bunu hayal ettiğimizi sanıyoruz veya bazen de delirdiğimizi. So. Evet, öyle. Hikaye bu. Teşekkür ederim. Evet. Çünkü soruyorlar biz de kanal olabilir miyiz? Ki kendisi de olabileceğimizi söylüyor aslında. Teşekkür ediyorum. Okay. Well, Sevgi, thanks to you. And she said that, you know, most of the students are actually wondering if they could themselves be channels. And you just answered that question, really. Absolutely. It's all a matter of listening. And
I wasn't listening very well, so it had to happen in a very abrupt manner to get my attention. Okay, great. Diyor ki ya mesele dinlemekle alakalı. Ben o zamana kadar dinlemiyordum. O yüzden bende çok ani bir şekilde oldu. Bu şekilde biraz sert oldu diyor. Ama olay dinlemekle alakalı. Okay. It's very important in order to really hear the voice is you have to get quiet and listen. Exactly. Diyor ki dinlemek için, duymak için sessizleşmek gerekiyor, sakinleşmek gerekiyor. Hani bunun gerçekleşmesi için bu çok önemli diyor. Sessizlik, meditasyon gibi yani. Teşekkür ediyorum. Peki bir diğer sorumuz yine öğrencilerden, katılımcılardan gelen. Bu Jean Adrienne Arınma Sistemini hayatımıza daha iyi katabilmek için önerileri, tavsiye edebileceği bir metodolojisi var mı? Okay, Jean, they are wondering if you have any advice or suggestions about how to include your clearing system technique into our lives, day-to-day lives. Yes, I work on myself almost every day. Her gün neredeyse kendi üzerinde çalışıyorum ben mesela. Anytime something happens in my life that is not smooth and good, I pull out my book and I do a session on it. Okay. Hayatımda yolunda gitmeyen veya böyle problemler herhangi bir olay yaşadığım zaman hemen kitabımı çıkarıyorum, dosyalarımı açıyorum ve bir seans yapıyorum. For example, recently when Square shut down my ability to take payments from Turkey, I had to do a session to find out why did I create that? Mesela diyor ki Türkiye'den hani ödemeleri almam için gerekli işte sistem çökünce diyor sistem bunu yapmama izin vermeyince benim içimde bunu ne yarattı diye bir sordum kendime ve hemen üzerine seans yaptım. And it turned out that I was running a program that belonged to my mother that I got at the point of birth. Şunu buldum diyor çıkan dosyada mesela örneğin hani doğum esnasında annemden aldığım bir programı çalıştırıyormuşum kendime. Öyle bir programa sahipmişim. O yüzden diyor böyle bir problem yaşamışım ve arındı diyor. And this program was about struggle and having, really having to kind of claw your way through life. Bu program da diyor mesela anneden gelen program hani dosyalardan aldığı bilgiye göre hayatta mutlaka bir şeyleri elde etmek için çok fazla çabalamam gerektiği üzerineydi mesela. And while I was processing the session, I couldn't find a solution to fix this. Yani seans yaparken bunu çözecek bir çözüm bulamadım mesela. And I still don't have a full solution where I can put it on my website, but the ability to process payments has gotten much smoother. Yani direkt olaya çözüm bulamasanız da mutlaka bir yumuşama, bir sakinleşme veya işlemin biraz daha kolaylaşması gerçekleşiyor diyor. Bunu bir örnek olarak anlattı aslında. Hayatında herhangi bir problem yaşadığında hemen dosyaları açıp kendi üzerinde çalışması. Sorduğumuz soruya binaen o şekilde açıklayabilirim. Peki şu noktada şunu sorar mısın? Şifa krizi denilen bir şey de var ya, özellikle yeni katılımcılara hani çok sık seans yaparsanız günde 1-2 defa şifa krizi oluşabilir. Jean bu konuda ne söylüyor? Yani ortalama yeni başlayan bir katılımcı kaç seans haftada kendine yaparsa, her gün yaparsa sıkıntı olur mu? Bunu iletebilir misin? Okay, Sevgi is wondering, Jean, that's great. Okay, so then you are suggesting to do a session every day, for example, or any problem comes up? Any problem that comes up. Now, you can't do a session on the same problem while you're processing. Okay. İşleme süresi bitene kadar diyor tabii ki yapamazsınız. Hani aynı konu üzerinde yapmayın. Ama diyor hani her gün seans ya da herhangi bir problem çıktığında seans yapabilirsiniz. Well, she was wondering that, when people have too many sessions and over again, and people get excited at the beginning when they learn, the files and the healing and the clearing techniques. And if they do it very often or multiple times, for example, they may kind of experience some kind of crisis of healing. What is your take on this? Well, how many times do you suggest for a person who is just starting to learn
process? So the bottom line is honor the processing. Hı hı. Okay. İşleme süresini onurlandırın. İşleme süresi geçmeden şey yapmayın, seans yapmayın diyor. Herhangi bir konuya da. So, can just to clarify this, Jean, you are absolutely right. Processing is quite important in this process. But let's say we do a session on one topic, on one issue, and the processing is 4 days. Mm-hmm. Can we work on another completely different topic in this process, or should we wait 4 days? You can work on another topic. However, it's probably better to space them out. Mm-hmm. Okay. After you do that, I'll tell you why. Okay. Yani başka bir konuya çalışabilirsiniz ama diyor benim hani şahsi tavsiyem hani onu yaymanız ve işleme süresi boyunca yapmamanız. Evet, tamam. So Teşekkür ederim. when this information started coming in, I immediately realized that there had been points in my life where I had tried to be helped with other modalities, and many times I ended up feeling worse as I walked out the door than I did walking in. Burada şifa krizinde dediğiniz şeyden bahsediyor aslında hocam. Farklı modalitelerle, farklı şeylerle veya sık sık seans yapıldığında hani hissettiğimden daha kötü hissettiğim olduğu diyor. O yüzden hani bu işleme süresini onurlandırmanın, çünkü orada gelen bilgi her güvendiğimiz gibi aslında işleme süresine de güvenmeniz gerektiğini ifade ediyor. Diğer türlü olduğunuzdan, yani normalde hissettiğinizden daha kötü bile hissedebilirsiniz diyor. Sizin bahsettiğiniz şifa krizi. Evet. Çok teşekkür ederim. So that is why I said, whoa, stop. If this is going to do that, then go find somebody else to bring this healing modality in, because I'm not going to be involved in that. Aha, okay. Bu dosyalar ona gelmeye başladığı zaman işte çok şey olduğunda farklı modalitelerle işte çalıştığını söylemişti az önce. O yüzden diyor kendimi böyle çok hasta, yorgun, halsiz hissedince hani şunu dedim diyor. Hani eğer bu beni böyle yapacaksa lütfen git başkasını bul dedim diyor ruha. Okay. And that's where the processing question and the continue came. Awesome, great. Burada tam da bu nokta diyor şu geldi, işte işleme süresi ve devam seansı olayı geldi. Ben diyor kendimi hani o kadar yorgun, bitkin hissettiğimde hani onu rahatlatmak için gelmiş anladığım kadarıyla ve bize de o şekilde aktarıyor. İşleme süresinin ve devam seansının olup olmamasıyla alakalı bilgi o noktada geldi diyor. So Archangel Michael promised that if people would process and then go back and do more after that they wouldn't have a healing crisis. Can you say that again? Just to be clear, if they don't honor the processing, they won't heal? No. So Michael told me then that if they do honor the processing, they won't have a crisis. Okay. Yani o zaman diyor bana söyledi. Eğer işleme süresine diyor hani riayet ederlerse, uyarlarsa eğer hiç herhangi bir kriz yaşamayacaklarını bana o zaman söyledi diyor. I prefer not to do sessions if there's nobody present with me, and I have a reason for that. Okay. Yanımda diyor kimse olmayınca, yani orada seansta bende kimse olmayınca seans yapmaktan kaçınıyorum. Öyle bir şey yapmıyorum. Sebebi de şu ki, yes please. So I have 4 beliefs about healing. The first one is the person needs to ask for it. Okay. Çünkü diyor şifa ile alakalı, şifa almakla alakalı 4 tane temel inancım var. Bir tanesi şifayı birisi istemeli. Second one is they need to participate in it. Aynen. Şifa sürecine kendileri de bizzat katılmalılar. The third one is that it will only work to the level of what the client believes. Ve danışanın inanç seviyesinde sadece çalışacaktır şifa. And the fourth one is that it's actually the gratitude at the end of the session that makes it happen.
Okay. Ve diyor her arınmayı gerçekleştiren şükürdür. Seansların sonunda da diyor hani baştan şükretmek diyor şifanın 4. kuralı benim için. O yüzden de biz zaten şükür seansı, şükür kısmı var. Okay. Now, I have done sessions when it was an emergency and there wasn't a surrogate, but it's very difficult for me because I don't know anything about what's going on inside that person. And so I'm going to make it up in my head and trust. Yani yanımda kimse olmadan acil durumlarda seans yaptığım oldu ama diyor çok zor oluyor. Yani o kişinin aklından neler geçiyor, onun inanç seviyesi nasıl, o konuda bir bilginiz olmadığı için zor oluyor. O yüzden diyor ben yanımda birisi olmadan seans yapmaktan kaçınıyorum. Ama çocuklar istisna, çocuklara yapılabilir. Aynen. Anneleri işte surrogate olarak anneleri onun yerine geçerse orada hiç fark etmiyor. Okay. Peki bir seansta kutsama dosyası çıkmama ihtimali var mı? Ya da hiç anahtar dosya dediğimiz dosyaları vermediği olabilir mi? Yine gelen bir soruyla. Kutsama vermemişti mesela bir arkadaşımıza. Bundan ne anlamalıyız diye sormuştu hatta. Hediye mi vermedi ruh bana? Okay. İki soru var. İlk önce anahtar dosyaları sorayım mı? Tamam. Okay, when we are doing applying the or following the protocol in the session, Jean, sometimes it doesn't it doesn't make us go to the key files first. So what do we make of that? What do we understand? So there's really nothing to understand there. You just do what it tells you to do. And sometimes for me, it will start with a blessing. Oh, okay. So what about it doesn't give us any blessing? Sometimes that happens, especially if it's a continue session, but more often than not, it'll give you at least one blessing. I know she's a little surprised that I think that happened a few times before, and she's saying that what do you understand from that? Isn't there any blessing from the spirit? Yeah. Okay. Diyor ki hocam çok bir şey anlamaya gerek yok aslında diyor anahtar dosyalara göndermediğinde. Bazen diyor beni direkt kutsama dosyasına göndererek bile başlıyor. Ben de o zaman kutsama yoksa ne anlamalıyız? Diyor ki çoğu zaman zaten gönderir ama diyor özellikle devam seansı olan seanslarda kutsama vermeyebiliyor. And with a continuation session, many times the blessings don't come until after that continue has taken place. Devam seansı yapıldıktan sonrasına kadar vermeyebiliyor bazen diyor. Tamam, teşekkür ederim. Şimdi gelecek yaşamla ilgili sorumuzu kısmen sana aktarmıştım. Gelecek yaşamla ilgili merak edilen şu aslında. Daha yani varlığımızın, bu bedenimizin ölüp gittikten sonraki yaşamlarından söz ediyor kaynak dosyasındaki gelecek yaşam maddesi. Hani ileriki birkaç yıldan söz etmiyor. Peki şunu merak ediyor aslında arkadaşlarımız. Yani daha yaşanmamış günlerin enerjisi bugünümü nasıl etkiliyor? Olgu dosyası gelecek yaşamdaki olayları gösteriyorsa orada yaşanma ihtimali olan şeyler bugünümü nasıl etkiliyor? Yani bu zaman kavramı biraz zor anlaşılan bir şey olduğu için Jean'e sormuştum, yanıt vermişti ama bir de kendi ağzından tüm katılımcılar duyarsa çok sevineceğim. Okay. Jean, we would appreciate if you can explain actually a little bit more about the future lives that come up actually in the source page. Sevgi is saying that most of her students are confused about the time, of course, like most of us are, right? Yes. But, she's wondering if, or the students are actually confused how the events that have not taken place yet, that is going to happen in the future, affect me in this life. And I am actually wondering if when we do the clearing on that issue, for example, the future life comes up, is it actually cleared and we are actually avoiding those things that come up in the setup? Yes. Yes, no. Hey. Yeah. So the future is a million possibilities. Think of it. I'm sorry. Think of it as one of these child's playhouses at a fast food restaurant where there are a million balls and they can climb in and play with all the balls and they can pick one up and they go, oh, this is cool. Oh, I don't like that one. Oh, this one's better. Oh, I don't like that one. Oh, I like this yellow one. Okay.
Okay. Gelecek diyor böyle bir sürü milyonlarca hani ihtimalden oluşan bir şey. Çocukların oyun alanı gibi aslında. Binlerce işte topun olduğu bir alanda çocuk oyun oynuyor. Eline top alıyor diyor ki bu güzelmiş tamam bununla oynayayım. Başka bir top alıyor diyor ki bu güzel değilmiş bununla oynamayayım diyebiliyor. Gelecek aslında gelecek dediğimiz şey, gelecek yaşamlar dediğimiz şey bunlardan ibaret diyor. And Okay, so there's only the present moment. There's no such thing as time. okay. Zaman diye bir şey yok aslında. Sadece şu anda içinde bulunduğumuz an var. So we're making choices in the present moment, and there are lots of present moments. Okay. Şu anda diyor içinde bulunduğumuz anda biz seçimler yapıyoruz sadece. But it's all happening at the same time Ve hepsi aynı anda gerçekleşiyor. in multiple dimensions. Farklı boyutlarda, çoklu boyutlarda. So when future life comes up, it's something that's happening to the client's soul in another dimension. Yani bu gelecek yaşam dediğimiz şey aslında biz öldükten sonra tekrar başka bir yaşama başlayacağımız veya lineer olarak düz bir zaman çizgisinden ziyade şu anda aynı anda gerçekleşen bir şu an farklı bir boyutta sadece diyor. O yüzden hani şu anı etkileyebiliyor. And it's really cool because it gives the client a window into another dimension where they can fix something before they end up in a train wreck. Aha. Burada diyor sanki şey gibi oluyor. Hani bir pencere sunuyor diyor hani danışana. Şu an içinde bulunduğu zamandan farklı bir boyuttaki haline orayı düzeltebileceği, orada yaşayacağı bir şeyi hani şifalandırabileceği bir hani portal sunuyor aslında. Çok cool bir şey diyor yani. Çok güzel bir şey bu. So then they don't have to go through whatever that problem might be in their present lifetime. Ve diyor bunun asıl kilit noktası aslında hani benim de ya çok gerçekten takdir ettiğim şey şu anda bizim içinde bulunduğumuz zamandaki etkisini aslında şifalandırmış oluyoruz. Hani oradaki geleceği şifalandırmaktan ziyade hani oradaki şey olduğu zaman değişiklik olduğu zaman şu anımız bizim şifalanmış oluyor. Buradaki yani bir problemi aslında önlemiş oluyoruz diyor kendi içimizde. Şu anda yaşayacağımız bir problemi. And here's an interesting thing that you can do in a meditation to experience that. Ve diyor bir meditasyonda diyor tecrübe edebileceğiniz ilginç bir şey bu. So you can go into meditation and you can invite an aspect of yourself from the future to come be present with you and give you advice. O yüzden mesela bir meditasyonda sakinleşip, sessizleşip gelecekteki bir versiyonunuzun gelip size tavsiyede bulunmasını isteyebilirsiniz mesela diyor. So, for example, if you are struggling with relationship issues, you can ask you from the future, once you already have a beloved partner and relationship issues are working smoothly for you, to come give you advice about what you can do now to make it easier. Okay. Mesela diyor ilişki problemleri yaşayan bir insan örnek olarak veriyor. Şu anda hani bekar atıyorum ya da bir problemi var ilişkiyle alakalı. Gözlerini işte kapatıp meditatif hale geçtiğinde hani çoktan sağlıklı, güzel, mutlu bir ilişki içindeki halini çağırıp ondan tavsiye isteyebilir ve diyor bir sonraki adımına ona göre karar verebilir. It's actually, Jean, it's what you're saying is, I think, is living the present moment as if something that you ask for has already happened. Exactly. Hani istediğiniz şey zaten çoktan olmuş gibi davranma meselesidir aslında. Hani şu andaki anda bir değişiklik yaratan şey. Zaten sahipmişsiniz gibi böyle bir şey. That is a key to conscious creation. İşte bu diyor bilinçli yaratımın hani anahtarıdır. And this is also why this work clears past lives.
Exactly. Okay. O yüzden diyor bu iş, bu işte şeyler inner speak dedin, işte Jean Adrienne arınma sistemi aslında geçmişi de değiştirir. Geçmişi de şifalandırır. O yüzden işte hepsi az önce anlattığı şey gibi geçmiş, gelecek ve şu an dediğimiz şey aslında hepsi aynı anda olan şeyler ve birbirleri arasında hani denk düşen pencereler var. Biz işte seansta o pencereleri açabiliyoruz. Benim Jean'in hani açıklamalarından anladığım hani bu. Ve o pencerelerden geçmişe veya geleceğe bakarak şifa yaptığımız zaman şu andaki hayatımızda da bir şey şifalanmış oluyor. Mesele de hani bu zaten. Tabii bu noktada tam şunu sormak istiyorum izninle. Hamilelere seans yapılabileceğini eğitimde evet bize kendisi de aktarmıştı. Herkes bir aradayken tekrar soralım. Anne karnındaki çocuğun o derslerini, hikayelerini şifalandırmak, onun özel iradesine girmek olur mu? Yoksa yapmak mümkün mü? Nasıl bir niyetle yapmak çocuğa ve anneye katkı olabilir? Oh, okay, that's a good question, Jean. Another good question for you. I'm actually enjoying this process so much. Okay. She's asking that you actually authorized the doing session on pregnant women. Is that so? Okay. So she's wondering if that would be actually okay to do a session on the unborn child or the mother herself. And how should we understand this process? Because that soul in the mother's womb actually has lessons to learn in that process and after he or she is born, right? So how should we conduct those sessions on pregnant women? I know it's a delicate situation. Maybe you have some thoughts on that? Oh yeah, absolutely. So when you're working on the unborn child, then the mother is the surrogate for the baby. Okay. Anne karnındaki çocukla çalışırken anne diyor onun yerine geçebilecek olan onun surrogate dediği işte onun yerine geçen. Az önce çocuğun üzerinde çalışırken annenin işte tapleri yapması gibi onun yerine veya arındırmaları yapması gibi. And so here's an example. I have a client, and this is actually this baby is now 20 years old. Wow. Okay. Yeah. So I started working with her as soon as she knew she was pregnant. She wanted to do a session every month while the baby was in her womb to clear away everything that needed to be cleared at that point so that the baby's life would be easy, peaceful, and harmonious once it was born. Okay. Birini tanıyorum dedi mesela. İşte şu an diyor o üzerine çalıştığımız bebek 20 yaşında bir yetişkin. Ve diyor hamile kadın bana geldiğinde dedi ki diyor ben her ay seans yapmak istiyorum. Çocuğum üzerine hani hayatında böyle rahat, kolaylıkla, güzel bir hayatı olsun ve bunun üzerindeki, önündeki engellerin kaldırılması adına her ay seans yapmak istiyorum dedi diyor. And you did all those sessions on her? Yes, I did. And so it was probably 7 sessions. The first couple of sessions, she was living in Atlanta where I was. So they were face to face. The rest of them were remote. Bu seansların ilk ikisini diyor biz yüz yüze yaptık. Hani aynı yerde yaşıyorduk o zaman. Sonrası diyor uzaktan yaptık seansları. We cleared past lives. We cleared ancestral stuff. And we cleared some of the mother stuff. Geçmiş yaşamları, atalardan gelen etkileri, annenin hani yaşamış olabileceği etkenlerin hepsini diyor tek tek çalıştık o 7 ay boyunca. 7 seans yapmışlar. Hepsini diyor tek tek çalıştık. I wonder what kind of life she or he has had. Oh my God. She's an amazing girl. She's had a very good life, and she has excelled in her academics. And now she's in college, and she's met an amazing young man, and they're engaged. Already? Oh yeah, all that stuff. She's 20 now. Come on, Jean, don't do this to us. There are 30-something women. It's a great thing to do.
for a woman to want to help her baby before the baby's born. Aynen. It's Çok amazing. güzel. Hocam soruyu bunu da hiç bilmiyordum açıkçası. Gündeme getirdiğiniz için çok teşekkür ederim ben de. Kesinlikle diyor yapılabilecek çok güzel işlemlerden bir tanesi, çocuğun daha hiç doğmadan önünde çıkabileceği, ata sağlığı geçmiş işte veya anneyle alakalı hani bütün engelleri kaldırıyoruz. Çünkü diyor bu kız mesela şu anda çok iyi bir hayat sürdü. Akademik olarak çok başarılı, 20 yaşında üniversitede ve diyor evlenmek üzere nişanlanmış kız. Hani çok çok başarılı, çok sakin, çok güzel bir hayatı oldu diyor. Çünkü anne karnındayken daha önündeki engeller temizlenmiş. Peki yani. spesifik konu başlıkları var mı önerebileceği hamile? Çünkü hamileler de var aramızda, biliyorum, hemen soracaklar. Spesifik hangi konu başlıklarıyla çalışıyorsunuz? Örnek olarak şunu söyledi az önce. Geçmiş yaşamları çalıştık, ata etkilerini çalıştık, anneden gelebilecek etkileri çalıştık dedi. Spesifik olarak sorayım mı? Yok, tamam, bunlar bile yeterli aslında. Tamam, örnek oluşturdu bize. Teşekkür ederim. Son 2 sorum deyip hemen şeye geçelim. Alright. Okay, Jean, do you want to say something? Yes. So I didn't actually meet this baby until she was about 5 years old because they didn't live in Atlanta anymore. Okay. And when I met her, it was like an instant recognition that Wow. we got each other. This little girl and me, it was a soul connection. Wow. Wow, that's an amazing story. I have goosebumps all over now. Oh, Yeah, that's a great it was story. way cool. Yeah, it's cool. Diyor ki 5 yaşına gelene kadar bu doğan çocukla benim tanışma fırsatım olmadı çünkü aynı yerde yaşamıyorduk. 5 yaşına geldiğinde tanışıyorlar ve diyor hani ilk bakışta diyor ruhlarınız birbirini tanıyormuş gibi diyor. Hani birbirimizi tanıdık diyor yani. Hani onun üzerine o kadar seans yapınca anne karnında aynen. Evet, çok Ve çok şanslıymış güzel bir çocuk tecrübe. gerçekten. Peki. I think the last 2 questions, Jean. Yes. Do you have time? I don't know. Zaman nasıl hocam? We'll Bir make yarım time. saatimiz var ama eğer zaman kalmadıysa şey yapabiliriz ama şöyle bir eğitimle ilgili bilgi almak isteyeceğim. Bir de başka dillerde bu sistemi duyurmayı düşünüyor mu? Özellikle bu Jean Adrienne Arınma Sistemi isim değişikliği, güncellemeler, bir yenilenme var, kendisi de farkında. Fransızca, Almanca, İtalyanca, neden İngilizce ve Türkçe'de sınırlı kalıyor Jean? Yurt dışında eğitim almak isteyen arkadaşlarımız olabiliyor. Keza ben de bununla karşılaşıyorum. Farklı dillerde tercüme yapılması mümkün mü? Jean bu anlamda adımlar atmayı düşünüyor mu acaba? Okay. Jean, here's another a little bit more technical question. We are really grateful that we have the Turkish version of the files now. And they are wondering if you will have these texts, all the files translated into other languages like French, Italian, or German. Yeah, and so the level 1 files are translated into Dutch, but not level 2. Anybody who wants to take on this project, that would be wonderful. And I'm happy to pay them for their time because it needs to happen. I just haven't had anybody step up to do it yet. Yani Flemenkçe'ye çevrildi diyor 1. seviyesi ama diyor 2. seviye daha çevrilmedi. Yani henüz diyor ben bu işi yaparım diye bana teklifle gelen olmadı. Yani eğer öyle bir teklifle gelen olursa ben hani ödemesini yapmaya, karşılığını vermeye razıyım. Ama diyor böyle bir şey olmadı henüz. O zaman buradan arkadaşlarımıza duyuralım. İlgilileri var, Jean'e ulaşsınlar. 1. aşama için sorduk zaten, 2. aşama için değil. Tamam. Okay. Peki eğitim tarihlerini, 2. aşama eğitimi almayı düşünen arkadaşlarımız var burada. Tarihler neler? Okay. Can you please tell us the dates of the level 2 training now, Jean? It's running right now. And I've extended. I'm not putting a cutoff on it right now because of the payment problems. Ödeme problemlerinden dolayı diyor bir zaman sınırı koymadım ama şu an devam ediyor diyor sınıflar. And I will open another class in May. Başka bir sınıfı Mayıs ayında açacağım. Yeah, because it's very important for the level 1 students to really practice a lot with the work. Aynen. Önemli olan hani bu noktada level 1 seviye seviye 1 öğrencilerinin gerçekten pratik yapmış olmaları. 2. seviyeyi almadan önce.
I understand that many people get very excited after taking level 1 and they immediately want to take level 2 and they immediately want to teach. Yani anlıyorum, insanlar heyecanlı olabiliyorlar. Birinci seviyeyi alır almaz hani hemen ikinci seviyeyi de öğrenmeye ve bunu öğretmek isteme konusunda heyecanlı olabiliyorlar. Ama pratiğe ihtiyaçları var. However, that makes a problem if they don't fully understand and really own the material and then they start teaching, then they make a mess. Aynen. Aynen. Yani problem de diyor şurada çıkıyor. Yani insanlar diyor tam anlamadan, sahiplenmeden, saygı duymadan hani sistemi öğretmeye kalkıyorlar. Ondan sonra diyor büyük bir karışıklık çıkıyor ortaya. Evet, ben çok teşekkür ediyorum bir öğretici olarak. 6 ay sınırını koyması muhteşem oldu. Gerçekten hani çok içselleştirmeden bu işi yapmak, insanların hayatına dokunmak bazen zarar verici de olabiliyor. Seçimini kutluyorum. Çok doğru, isabetli bir seçim olmuş. Teşekkür ediyorum. Zaten bu aradaki birlikteliklerimizin amacı da budur. Bilen arkadaşlarım biliyor, içselleştirmek. Bu kararından ötürü kutluyorum bir öğreticisi olarak. Sevgi is saying that I really appreciate that you are actually requiring people to have the 6 months to practice, to internalize all the knowledge and information that they get in the first level. And she's saying that I am trying to do my part by conducting these sessions to, she's said, hocam size sevgilerini gönderiyor. Aynen. And she really does though. She does her part to, by gathering people at least once a month. It was like twice a month before, and we come together like all of the past students, and she's actually encouraging people to retake the classes in 3 months to internalize, to hear more and different examples. And that's actually a great opportunity. That's a great chance for us. I wish all the teachers would do this. And this is the reason why I did this teacher recertification this year for the first time at a very nominal fee, because there are so many teachers out there that are not doing this and are not committed. And quite frankly, I don't need them anymore. I want people like Sevgi who are committed. Çok güzel. Hocam sizi çok güzel onurlandırıyor. Diyor ki keşke her öğretmen bunu yapsa. Böyle yapmaları gerekiyor zaten. O yüzden diyor insanlar, bunu yapmayan insanlar olduğunu da biliyorum. O yüzden diyor tekrardan hoca, öğretici, yani tekrardan sertifika alma hani sürecini diyor getirdim. Bunu yapmayan öğretmenlere ihtiyacım yok benim. Sevgi gibilerine ihtiyacım var diyor. Zaten İngilizcemi tekrar güncelliyorum sayesinde. Referansım sadece kendisi bundan sonra. Wow, and she's also saying that, she's also improving her language, her English now, to really get the core of of the files. And I am trying my best to learn Turkish. Wow, that's great. O da Türkçe öğrenmeye çalışıyormuş. This, like doing these webinars is good for me because I'm able to catch words, bits and pieces. I can't get the whole thing yet, but I'm starting to be able to hear more and more. Wow, that's great. That's great. Yani bu şekilde webinarlarla birkaç kelime yakalamaya başladım ama hani hepsini kapamadım daha diyor. I need to be able to come to Turkey for about a month and immerse myself. And then I think it would be easier. Well, after this coronavirus thing, we would love to have you here. And I'm planning on coming. Yes. Aslında oraya gelip bir süre kalmam ve kendimi dile iyice yapmam lazım diyor. Ben de dedim koronavirüsten sonra bekleriz. Bekleriz, tabii ki. I still have my ticket from April. Really? Yeah. Well, hopefully these things will clear and we can have more meetings face to face. We would love to meet you in person. Oh, and I would love to be there. Yeah, and another piece of this, just to follow on. So for example, right now in the class that's going on for level 2, I've had one student who has listened to the webinars and doesn't have a clue. Really? And so my question then is, what did this person learn from their teacher? Because the webinar should be, very easy to understand if you've been working with the work. Yani mesela diyor ki 2. seviye sınıfımda bir öğrenci var şu
anda webinarları dinliyor ve hiçbir fikri yok gibi davranıyor diyor. Yani hani birinci seviye eğitimini ne zaman, kimden aldı merak ediyorum. Hani şaşırıyor. Yeah. Now that's interesting, really. Even though you require 6 months and he or she has done nothing. That's all I can figure. So now I'm trying to figure out what can I do to make sure. Do I need to make people show me that they've done 100 sessions? I mean, I don't know. Well, you know what? I got certified by the ICF for life coaching. They do that, Jean. They want you to prove that you actually had all those sessions. You know, even the voice recordings that you actually did a session with someone. Well, you know, I don't think that people should do this, right? You know, you shouldn't do that for people who are working on a soul level, working with the spirit and channeling, you know, intuition. And we should be really careful about this stuff. But even though this happens, that's interesting. And because of the language difference is part of the reason why I haven't done that. So perhaps I need to have the teachers certify that their student has done the work and send me a letter that when they apply to take the class, that they also give me a letter from their teacher that says, "This, I know my student has done this work." Okay, like a recommendation letter? Yeah. That would be incredible. Yeah, I think I'll do that for the next class, actually. That's a good idea. Wow. Diyor ki hani şaşırıyor ya, hani bu hiçbir fikri yok insanların yani bununla alakalı. Belki diyor dil engelinden dolayı ben yapamıyorum. Hani insanların seansları gerçekten yapıp yapmadığını kanıtlayacak bir şey yapamıyorum. Ama diyor hocalarından isteyebilirim. Bir tavsiye mektubu tarzı bir şey. Gerçekten bu insan hazırdır ikinci seviyeyi almaya gibi. Kesinlikle. Absolutely, she says. I think that's going to help. You know? That would help tremendously. Because it doesn't serve the student if the teacher doesn't understand. Exactly. And we are the luckiest bunch of people here. We have the best teacher. I believe that. I really do. And I'm really sincere about this. Becky and Hakan, you know I'm always confident with your students. Yeah, I met him too. He's a really nice guy too. Yeah. Uh-huh. So. Hakan ve Sevgi Türkiye'deki en iyi hocalardır diyor. Ha, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. All right, so here we go. So take a moment, surrender to God, and ask for help in looking at what we need to look at this morning for the highest, or this afternoon, for the highest good of all that is. Okay. Şimdi gözlerinizi kapatın, sakinleşin ve deyin ki şu an ne çalışmam gerekiyor? Allah'ım sesimi çalışmam gerekiyorsa bana göster deyin. Okay, so you don't need to translate the prayer. Just know that, that I'm doing my usual thing. Yeah. Okay, Mother, Father God, I lift up to you this amazing group of people that are Sevgi's friends and students. And I ask that we be taken to the source of anything and everything that needs to be cleared for the highest and best good of this group, the highest and best good of all that is. Thy will, not my will, be done. Thank you. Okay, tap, tap, tap. Tık tık. Niyeti yaptı. Onu çevirmeme gerek yok zaten. Herhangi bir şeyin ve tüm şeylerin kaynağına götürülmeyi niyet etti. Bakalım. Burada kayıt da alıyoruz. Sonradan izleyecek olanlar da var. İstersen onu da arada. Okay. This is also being recorded, Jean. People can watch this later. Yes. And they'll get the same clearing. If they watch it later, they'll get the same clearing as if they were here. Thank you very much. Sonrasında dinleyenler de aynı şeyi alacaktır diyor. Okay. Çok özür dilerim. Eğitim almadım, bilmiyorum diyen bir arkadaş var orada. Sakin olun. Tıkla deyinde 3 defa tıklamanız yeterli. Ben çeviri yapıyor olacağım. Okay. So the first file is called defense. Which one? I didn't hear you. I'm sorry. The first file is called defense. Defense. Savunma. Yeah, these are the things that make us not feel safe. Kendimizi güvende hissetmediğimiz durumları içeren bir dosyadır. Defense dosyası, savunma. Tık tık tık. And it says that a myth has taken away
inappropriately one's ability to defend oneself. Kendimizi savunma gücümüzü yalandan bir hikaye almış. A myth, A story. olmayan bir hikaye bizim kendimizi savunma gücümüzü almış. Tık tık tık. Tap, tap, tap. So we have a file called myth. So let's go there. Myth, hikaye dosyası var mı hocam? Hikaye, mitoloji, myth. Yok. And the myth is that sex is forbidden, and if you have sex, you're going to get punished. Evet, eğer yalan dosyası olabilir. Yalan dosyası da işte hikayede şu, eğer seks yaparsan cezalandırılırsın. İnandığımız şey de buymuş. Tık tık tık. Yanlış dosyası olabilir, evet. Evet, yanlış dosyası olabilir. Okay, so let me kind of drill into this. So sex, money, and creativity are all about the same energy. Burada diyor şunu ifade edeyim. Yaratıcılık, seks ve para hepsi aynı kaynaktan gelir. So this could mean that if I create or if I make money, I'm going to get punished. Aha, bu çok güzel. Bu şu demek de olabilir diyor. Eğer para kazanırsam veya yaratıcı bir şey yaparsam da cezalandırılırım inancı da olabilir. Okay, so let's go back to the grid. Bence. Okay, so it wants us to work with an animal totem. Hayvan totemiyle çalışmamızı istiyor. And we're going to shift this by working with an animal. Is the animal the same for all of us on this call? Yes, it's going to be the same animal. Herkes için aynı mı? And the animal is the hummingbird. Hummingbird. Bu bir tane kuş var ya, bir saniye Türkçesi gelmiyor. Baykuş mu? Yok. So the hummingbird represents joy. Sinek kuşu, bir tane küçük. Evet. Neşeyi sembolize eder. Resmini gösteriyor. Ben de açıklayacaktım şimdi. Okay, very good. Yeah. Neşeyi sembolize eder. And the lesson is that don't be in judgment. You know, don't judge anybody else because that's against the rules. Bu da derste şudur diyor, yargılamayın. Çünkü yargılamak kurallara aykırıdır. Okay, so our sweet little hummingbird is wounded. Küçük sinek kuşumuz yaralanmış. So go find your hummingbird, figure out what's wrong with it, and heal it. Şimdi diyor, sinek kuşumla alakalı problem nedir? Onu bulacağız ve şifalandıracağız. Okay, tap, tap, tap. Wait a minute. The next file is vessel. Vessel. Beden dosyası mı hocam? Vessel dediği şey herhalde o. Beden dosyası olması lazım. So these are aspects of your body and your field that aren't supporting you. Aynen. Bedende sizi desteklemeyen. And it says the vessel is being subjected to emotional overwhelm. Emotional what? Overwhelm. Emotional overwhelm. Bedenimiz duygusal bir aşırı yüklenmeye maruz kalmış. Tap, tap, tap. So there's a file called emotional. Duygusal, duygularla alakalı bir dosya. This is what's locking us into an unchanging emotional pattern. Bu da bizi değişmeyen duygusal şeye kilitliyormuş. And it says the inner sense of self-worth is being decayed. Kendi içimizden gelen öz değerimiz bozuluyor. Tap, tap, tap.
And this comes from a past life. Kaynakta geçmiş yaşamdan geliyor. Okay, so let's see about this past life. All right, so in the lifetime where this was set up for this group, were all of us the same gender? We were all the same gender. Hepimiz aynı cinsiyetteymişiz. Were we all female? We were all women. Hepimiz kadınmışız. Okay. And let's see, were we all in the same lifetime together, the same point on the time-space continuum? Yes. Hepimiz de aynı zaman uzay sürekliliklerinde aynı alandaymışız. Okay. The time frame is 1728. 1728 zaman şeyi. And let's see where this lifetime took place. The lifetime took place in the eastern part of Turkey. Türkiye'nin doğu kısmında gerçekleşmiş. So let's see what happened in the eastern part of Turkey. Olgu dosyasına gidiyoruz. Loved one taken away. Sevilen kişinin elinden alınması. Tap, tap, tap. Betrayal. İhanet. Tap, tap, tap. Servitude, powerless before the will of others. Tap, tap, tap. Başkalarına hizmet etme gibi kelime gelmiyor aklıma. Kölelik, kölelik. Natural disaster or an accident that results in a death. Ölümle sonuçlanan doğal afet veya kaza. Tap, tap, tap. And that's all it was to say about setup. Evet, olgu dosyasındaki maddelerimiz bunlar. Soul reaction. Evet, ruh tepkisi. And it said that a crisis that occurred in that lifetime allowed the soul to be invaded by an identity. O dönemde yaşanan kriz şu anda ruhun bir kimlik tarafından şeye uğramasına. Ne diyorduk o kelimeye ya? Maddeyi sorarsan bakayım istersen. What is the issue? Issue number? Can you tell me the issue number? Let me find it. Quadrant? Quadrant 1, number 6. 1-6 hocam. Ne? Kriz kişinin ruhunun bir etki, kimlik veya varlık tarafından işgal edilmesine yol açıyor. İşgal edilmesi, aynen. Kelime aklıma gelmedi, pardon. Kimlik dedi ama burada. Kimlik, okey. Aha, o özellikle bak herhalde. Pardon, kusura bakmayın. Please continue. Tap, tap, tap. Tap, tap, tap. So I'm going to the file identity to see what we took on that we're still dealing with. Hangi kimliği üzerimize almışız? Şimdi kimlik dosyasına gidip onu öğreneceğiz. And it's an identity that can't trust. Güvenemeyen bir kimlik. We can't trust ourselves, we can't trust God. Kendine güvenemeyen ve Allah'a güvenemeyen bir kimlik. So tap, tap, tap. And I actually am seeing this lifetime. It was a massive earthquake that killed a lot of people. Aynen. Şimdi diyor bu hayatı görebiliyorum aslında. Bu diyor birçok insanın hayatını alan büyük bir deprem aslında. Az önce çıkmıştı ya doğal afette. Yeah, and so we sort of like blamed God. Like, how could you let this happen? Yani, ve diyor Allah'ı suçlamışız. Yani böyle bir şeyin olmasına nasıl müsaade ettin diye Allah'ı suçlamışız diyor. And also, when I went and did look for my animal, my little hummingbird, what had happened to my hummingbird was that her nest had been messed up and her eggs were lost. Ben diyor hani sayısal olarak burada kendi işte sinek kuşuma az önce bahsetmişti ya kuşa ne olduğuna diyor baktığımda yuvasının yıkıldığını ve yumurtalarının kaybolduğunu gördüm.
Yeah, so that kind of all makes sense. Hepsi de aslında bir şey ifade ediyor, anlamlı oluyor baktığımızda. Yes, because so the creations were destroyed, maybe some children were killed, things like that. And if we don't trust God, and God is where all of our support comes from, then we block our ability to create and have joy in our life. Oh, that's too good, Jean. Now let me translate it now. Diyor hani bir belli yaratımlar orada zarar görmüş, hayatlar gitmiş ve biz diyor Allah'a inanmayı bırakmışız. Ondan sonra da diyor Allah'a inanmayı bıraktığımızda kendi içimizdeki desteği de kaybetmişiz. Çünkü destek Allah'tan gelir. Doğal olarak kendimiz de yaratamamaya başlamışız. Kendi yaratıcı gücümüzü aslında reddetmiş oluyoruz o noktada. Tap tap tap. Yeah. What is? Somebody has typed in something about something that happened in. 1728, evet, that's exactly true. Oh, evet, doğru. 1728. İngilizce konuşuyorum. Pardon. Okay. So was there an earthquake in 1728 in Turkey that killed a lot of people? Yes, someone said that, there is some kind of earthquake in Izmir, but it's in the western part of Turkey. I don't know. Probably it did. Turkey is a very dangerous place because in terms of earthquakes. Yeah, and my map is not really good, so it's a tiny little map. So I'm only guessing when I say. Well, it makes sense to me. Size de anlamlı geliyor mu arkadaşlar? Hikaye bilmiyorum ama. Okay, so let's clear it. Okay, şimdi temizleyelim, arındıralım. Arınmalara geçiyoruz. Okay. The first clearing is page 2, quadrant 2, number 9. So it's time for us to let go of all of our old contracts, our agreements, our beliefs, our vows from other lifetimes and from this lifetime. Yani geçmiş yaşamlardan olan bütün şeyleri, yeminleri, antları, sözleşmeleri salma. So just let your higher self do this. Üst benliğinizin bunu yapmasına müsaade edin. Geçmiş yaşamlardan gelen bütün sözleşmeleri. And tap, tap, tap. Okay, the next clearing is page 2 of clearings, quadrant 1, number 7. So go find the woman that was you and have her take responsibility for her beliefs and reactions to what happened and just give that energy to God. Diyor ki o kadını bulun, eski yaşamlarımızda hepimiz kadındık hatırlarsanız az önce. O kadını bulun, yaşadıkları ve yaşadıklarından dolayı sahip olduğu inançlar için diyor sorumluluk almasını isteyin ve bunu diyor Yaradan'a gönderin. Tap, tap, tap. Okay, the next clearing says to open oneself fully to the grace of God and ask that peace be restored in your life. Kendinizi Allah'ın rahmetine tamamen açın ve huzurun tekrar içinizde gelmesine izin verin gibi bir madde. Tap, tap, tap. Okay. This clearing is page 3 of clearings, quadrant 2, number 1. And it says to acknowledge the presence of this block and pray that since it served its purpose, it can now be removed. Bu etkinin hayatınızda olduğunu önce kabul edin. Ondan sonra diyor salınmasını isteyin. Çünkü artık görevini inşa etti, yaptı, bitirdi ve artık gitmesini isteyin etkinin. Tap, tap, tap.
Okay, this is the forgiveness line. So go find the woman that was you, help her to forgive God for the blame about the earthquake and for taking away people that she loved and for betraying her. And she needs to forgive herself because at some level she feels like she deserved this or that she created this in some way. So forgive self, forgive God. Okay. Burada yine kaynakla yüzleşme var. Kaynakla affetmekle, onu affederek yüzleşin diyor. Yani onu Allah'ı suçladığı için, kendini suçladığı için, ona ihanet edenleri suçladığı için, yani böyle bir etkileri yaşamış. Bütün herkesi, dahil olan herkesi affetmesini, en başta kendini affetmesini isteyin diyor. Çünkü yaşananlardan dolayı bir noktada kendini de suçlamış. Tap, tap, tap. Okay, so it wants me to get the frequency for a flower remedy and send this to all of us to help treat the emotional component of this. Bir çiçek aromaterapisi hepimizin şifa olması için şey yapacak. Let's see what flower it is. Hangi çiçek olduğuna bakıyor. Okay, the flower, it's a Bach flower remedy called mimulus. I don't know that flower. Which page? It's the second page of flowers. Second page, ikinci sayfa hocam. And it's halfway down the page. It's called mimulus. Mimulus. Fear of known things is what it treats. Misk dedi bir arkadaşımız. Fear of known things. Uh-huh. Bilinen şeylerin korkusu çiçeğiymiş. So, fear of earthquakes, fear of COVID, fear of, you see how it works? It's not the fear of unknown, like the... No, this is known things. Known things. We know Turkey is dangerous because of earthquakes. We know COVID is out there, you know, all that kind of stuff. Fear of known things. Bak çiçeklerinde dedi, bilinen şeylerin korkusuna şifa olacak. So that's the emotional part that this flower is going to heal? Yes. Okay. Yeah. Bu çiçeğin şifası işte bilinen şeylerin korkusuna şifa olur. So I'm going to ask the universe to give me the frequency for the Bach remedy of mimulus. And I'll send it to everybody. Aynen, çok güzel. Bunun frekansını isteyecek ve herkese gönderecek şimdi. Almaya hazır olun. I'm going to send it out through the ethers and I'm going to etherically put 3 drops underneath everyone's tongue. Dilinizin altına 3 damla koyduğumu hayal edin diyor. Yani onu yapıyor. Spiritualize, energize, calibrate, and embody mimulus. Tinselleştir, güç ver, derecelendir kısmı. Tap, tap, tap. Okay. We have energetic debris inside our bodies and out in our fields that came from our thought forms in this old lifetime. Looks like steel plates or discs. Looks like what? Steel plates or discs. Tabak, heavy weights. Yuvarlak gibi tabak, like this, yuvarlak tabak gibi şeyler var. Bu eski yaşamdan kalan enerji dereceleri var diyor. Bunlar gibi görünüyor. Yani disk gibi görünüyor. So ask God to remove all this energetic debris from your body, from your field. Yani bu enerjiyi, bu enerjiyi, bu disk gibi görünen şeyleri alanınızdan ve bedeninizden tamamen kaldırılmasını isteyin.
Tap, tap, tap. Okay, so I want you to turn to this woman that was you, tell her you love her, demand she take her energy away from you now and forever because your contract with that old lifetime is complete. And just let Archangel Michael take her back to the heart of Source and reintegrate her into your divine spark in the heart of Source. Okay. Şimdi bu kadınla tekrar yüzleşme maddesi çıktı. Diyor ki onu sevdiğinizi söyleyin. Artık onunla olan bağlantınızın, onunla olan dolanıklığınızın ve kontraktınızın bittiğini söyleyin. Onun da Yaradan'ın ışığına gönderildiğini, üzerinizdeki bütün etkilerinin Yaradan'ın ışığında temizlendiğini, arındırıldığını hayal edin. Çünkü artık bu bağlantı bitmiştir. Tap, tap, tap. And that got it. Tap, tap, tap. Bu kadar. Is there processing? Yes. Is it a matter of days? Yes. Processing is 4 days. 4 gün. 4 gün işleme süresi var. Tap, tap, tap. Do we need to work on this anymore? No. Bitti. Devam seansı yok. Do we have homework? No. Ödevi yok. Do we receive blessings? Yes. Kutlama var. Let's see what the blessings are. The first blessing is 1-7. Renewed faith in self and courage to receive the truth without becoming defensive. Kendini savunma ihtiyacı olmadan 1'e 7 dedi hocam. Bir saniye ben de. Kendine olan inancın yenilenmesi ve savunmacı olmaya gerek kalmaksızın gerçeği kabul edebilme cesareti. Aynen. 1'e 7. Okay. The second blessing is 3-9, centeredness and calmness that enables one to see and accomplish one's purpose. Kişinin amacını görmesini ve başarmasını sağlayan merkezlenmişlik ve sakinlik hali. Thank you. Tap. There's one more. Bir tane daha var. 4-7. Independence of identity. So we're free of this old identity of lack of trust. Now we can be whatever we want to be. Kimliğin bağımsızlığı, ne olmak istersen onu ol. Hani seansa çıkmıştı ya, güvenemeyen kimlik bize takılı kalmıştı zaten. Artık ondan kurtulduğumuza göre ne olmak istersek olabiliriz. Tap, tap, tap. And it's gratitude that owns every clearing. Evet, şükür seansını yapacak. Hani dinlememiz yeterli. Bence dil farkı yok. Burada çevirmeme gerek yok herhalde. Sonundaki şükür kısmı. Close your eyes. Open your crown chakra. Açın. İşte onu hayal edin. Türkçesini biliyorsunuz zaten. Feel the love of Creator God pouring in through the top of your head from the soul star above you. Just allow pure love and pure light to fill your divine line, the divine line of your body deva, and all of your chakras, healing, balancing, centering, and aligning all your chakras. Then let it flow into every cell of your body. And when your body's full, let it flow into your field and fill your emotional, your mental, and your spiritual bodies as well. And from this place, give thanks. Give thanks to Creator God, to your angels, your teachers, your guides, to the ascended masters, and all those of the light who are walking your path with you. Give thanks to your higher self, to your body deva, your body deva's higher self, your team, and body deva's team. Thank them all. Burada teşekkür etti Jean. Taç çakranızdan gelen ışığın bütün bedeninize yayıldığınızı hissedin. Teşekkür edin, şükredin. Take a deep breath in, exhale it out through your heart in gratitude. Kalbinizden verin nefesi, aldığınız nefesi.
I ask that everyone's reference points and grids are updated. I ask for a balancing and a stabilization of all of our fields and all systems, levels, and components of our being. And I ask that we're all wrapped in sheets of rainbow light, gently sealing this work in to whatever degree is appropriate for our spiritual evolutionary state. So be it, so it is. Tap, tap, tap. Öyle olsun ve öyledir. Dünyadaki tüm algılama ve algılanma yollarımızın, tüm referans noktalarımızın ve ızgaralarımızın güncellenmesini diliyoruz. Varlığımızın tüm sistemlerinin, düzeylerinin ve bileşenlerinin dengelenmelerini ve stabilize edilmesini diliyoruz. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmelerini ve stabilize edilmelerini diliyoruz. Ve hepimizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarmalanarak bu çalışmanın ruhsal evrimsel durumumuz için hangi derecede olması uygunsa o derecede nazik çözümsenmesini diliyoruz. Öyle olsun ve öyledir. 3'te. Çok teşekkür ederiz. Şifa olsun. Jean, thank you. You are very welcome. This has been my pleasure. Much love to all of you. Sorabilir miyim? Çok özür dilerim. Parmak evet dediğinde açıyorduk biz, hayır dediğimizde kapalıyorduk. Bu farklılık gösterebilir kişiye göre. Efendim? Kişiye göre farklılık gösterebilir. Actually, you know, they notice that this is your yes when it's closed. This is your no when it's open, right? Yes. That's a yes and no. And Yes. she's saying that I learned yes this and no this. And it's okay. It doesn't matter. Okay. And sometimes mine changes. I always check. Hı hı. Ya kendiniz bu zaten bedeninizin bilgeliği. Yani bedeniniz evet hayırı nasıl algıladı orası da Sevgi Hoca bunu çok güzel açıklıyor aslında. Yani hangisine açıktı, evete ne diyorsa, hayıra ne diyorsa öyle kabul edin. Yani bedeninizin Öyle öğrendik. Bize öyle öğretildi. O yüzden söylüyorum. Yani kendiniz hissediyorsunuzdur ama zaten bunu. Evet, zaten artık öyle de öyle öğretildi onu söylemek istiyorum. Değişik geldi bana yani öğretilmedi o şekilde. Şimdi bu noktada son sorumu sorayım. Çok vaktini aldık. 1,5 saat oldu. Spiritual dosing ile Jean Adrienne Arınma Sistemi arasında fark var mı diye çok soru alıyorum. Kendimce açıklıyorum ama bu JAS sistemini alan bir arkadaşımız neden dosing'de almalı? Takım çantamızda olması bize ne katkıda bulunur? Arada ince bir çizgi var mı? Bununla ilgili son cevabını alıp seni sevgiyle uğurlayalım artık. She's asking, you know, should someone who has learned your clearing technique, Jean Adrienne clearing system, should they learn spiritual dowsing too? If they want to. You know, spiritual dowsing, the reason I introduced that to Turkey was because there are a lot of people who might not really want to take the time and the money to learn the clearing system. And it's a fast way to remove things. It's not necessarily permanent clearing. Whereas the clearing system works at a deeper level, and it's up to those people. Arındırma sistemi diyor çok daha derin hani konulara derin bir şekilde işler temizler. Spiritual dowsing sistemi buna zaman ayırmak veya para ayırmak istemeyen insanlar için daha kolay bir tekniktir. Hani kalıcı olmasa da diyor hani arınma sağlar ama diyor en güzeli aslında isterlerse de diyor alabilirler ama. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Thank you so much. Oh, my pleasure, my pleasure. Much love to all of you. I love you all. Seni seviyorum. Biz de seni seviyoruz. Taking the time to do this. Thank you. Oh, my pleasure, my pleasure. Thank you, Sevgi, for opening up this forum. Yine görüşelim. Let's meet again. Okay, absolutely, absolutely. Okay, bye-bye. 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 Evet, çok teşekkür ederiz. Sevgili Habibeciğim, sana çok teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. Çok güzel aktardın. Tüm katılan arkadaşlarım katkı olsun. Akış çok güzeldi bence. Sorularımızı önceden sormuş olmak, hazırlamış olmak oldukça da güzel bilgilere sahip olduk bence. Çok keyifliydi. Hepimize şifa olsun inşallah. Tekrar Jean'i davet etmek, tabii Habibe de isterse
Bonus'ta da başka arkadaşlarımız var. Ya ben çok keyif aldım ve yani bu fırsatı kaçırmak istemedim. Siz orada bir şey söyleyince dedim yani hani hemen ben yaparım. Ben İngilizcemi geliştirinceye kadar bana katlanmak zorundasınız. Estağfurullah hocam, her zaman kesinlikle. Canım benim, çok teşekkür ederim. Grubumuzda çok değerli arkadaşlarımız var. İngilizcesi güzel olan arkadaşlarımız var. Ancak müsaitlik durumuna göre sevgili Habibe bu görevi devraldı. Ben de kendisini bu akşam grup seansıma davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Diğer katılımcılar, sizin de yüreğinize sağlık. İyi ki geldiniz. Gönül isterdi ki herkes gelebilsin ama Zoom 100 kişilikti. Başka bir organizasyonda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kaydı YouTube'a yükleyeceğim ama hepsini yüklemeyeceğim. Çünkü biliyorsunuz ki bazı sorular Jean Adrienne Arınma Sistemi öğrencilerine özel. YouTube'da kalmasının bir anlamı yok. Biraz keserek koyacağım ama seansı tam koymaya niyet ediyorum. Bugün koymam çok zor, akşam çalışmam var. En kısa sürede YouTube Sevgi ŞEVGİN kanalına da yükleyeceğim. Akşamımız güzel olsun, iyi bir hafta sonu diliyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür Görüşmek üzere. ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Herkese sevgiler. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Teşekkür ederiz Habibeciğim. Hoşça kal. Çok güzel.